Hoş geldiniz. Bugün 31 Aralık 2021 yılının son gecesindeyiz ve yarın yeni bir yıla uyanacağız. Yarın sabah itibariyle. Tabii takvimler değişiyor ama çok bir şey değişmiyor aslında hayatımızda. Böyle rakamların sonundaki, yılların sonundaki sayılar değişiyor sadece. Ama her şey aynı devam ediyor gibi geliyor birçoğumuza. Yine de yeni yıl akşamlarının şöyle bir özelliği var bence. İşte geride bıraktığımız yılı ve ondan öncekileri böyle bir muhasebe edip ne yaptık, neler yaptık, hani neyi daha iyi yapabilirdik, neyi kötü yaptık, bu yıl nasıl geçti vesaire diye panoramik bir muhasebe günü bence 31 Aralık. Bir tür Z raporu, yani yılın Z raporu günü. Bir de yeni yıl için, yani başlayacak olan yeni takvim için ne gibi hayallerimiz var, ne yapabiliriz, nasıl bir yıl olsun, nasıl bir yıl yaşamak istiyoruz gibi hayallerimizi ortaya koyduğumuz 2 gün üst üste 31 Aralık ve 1 Ocak günleri. İşte ben de buna uygun birer program hazırlamaya gayret ettim size. İlkiyle bugün karşınızdayım efendim. 31 Aralık, yani bu akşam sizlerle şöyle bir programda birlikte olmayı düşündüm. Eğer imkanım olsaydı daha doğrusu, biraz benim bakış açım çünkü bu. Bu gece, yani 31 Aralık gecesi nerede, hangi şehirde uyumak isterdim ve hangi otelde uyumak isterdim? Bir otelci olarak otel seçimleri anlattığım için bugünkü konum bu. Hangi şehirde uyumak isterdim? Hangi otelde uyumak isterdim? Eğer şartlar uygun olsaydı, imkanlarım el verip müsaade etseydi. İşte bu hayal bölümümüzle 31 Aralık'ta karşınızdayız. Buyurun efendim. Şimdi mesleğim gereği çok şanslıydım o manada. Çünkü ben bir turizmciyim, otelciyim ve sürekli seyahat ettim hayatım boyunca. Tabii biraz da tercihle de ilgili bu. Seyahat etmeyi çok seviyorum. Yani hayatta en çok yapmayı sevdiğim şey seyahat etmek benim. Dolayısıyla hem yurt içinde hem yurt dışında ciddi sayıda yere gitmeyi, hem iş için hem özel hayatımda gitmeyi başardım tabii, ama dünya o kadar büyük ki maalesef bitirmek falan öyle mümkün değil. Yani bir ömüre sığacak gibi gözükmüyor. İşte o yüzden biraz böyle yaptıklarımdan esinlenerek 31 Aralık muhasebe günü, Z raporu günü olması dolayısıyla bugün eğer tekrar imkanım olsaydı, çünkü malumunuz bu kurlarla, pandemi şartlarında falan şu anda son 2,5-3 senedir neredeyse kıpırdamak mümkün değil. Kur baskısı ayrı bir konu. Sağlık ayrı bir konu. O yüzden hani biraz hayallere sığınarak bugün, bu akşam nerede, hangi şehirde uyumak isterdim imkan olsaydı ve hangi oteli seçerdim? Yavaş yavaş bunları anlatmaya çalışacağım size. 10 tane otel, 10 tane şehir. Tabii bunu şehir sırasıyla diziyorum. Yani otel sırasıyla değil. Ona dikkat buyurmanızı rica edeceğim. Çünkü hani oteller çok değişiklik gösterebilir ve şehre göre şekil alabilir. Benim eğer olanak olsaydı, kurlar izin verseydi veya pandemi izin verseydi, sağlık koşulları izin verseydi, bu akşam 31 Aralık 2021 akşamı uyumayı tercih edeceğim 10 numaralı şehir Varşova olurdu. Varşova, Polonya'nın başkenti. İnanılmaz bir şehirdir gerçekten. Müthiş bir şehirdir. Hakikaten bir de böyle yılbaşı günleriyle, Christmas marketleriyle falan ünlüdür de üstelik Varşova. Hakikaten ışıl ışıl, cıvıl cıvıl, çok keyifli bir yılbaşı geçirebilirsiniz Varşova'da. İmkan olsa tabii. Yani bu kurlarla mümkün değil. Pandemi de var zaten ama hayal bu işte ya. 31 Aralık'ta hayal ediyoruz. Varşova'da olmak isterdim ve Varşova'da bu geceyi geçirmek istediğim otel Sofitel olurdu. Eğer yine her şey yolunda olsaydı o otele ödeyeceğim para da 100 euro civarında olurdu gecelik. Şimdi tabii 100 euroyu böyle euro kuruyla çarptığınız zaman falan abuk subuk yerler geliyor biliyorum, ama bu bir hata olur. Çünkü yurt dışında eğer seyahat ediyorsanız veya edecekseniz o zaman onların para birimiyle hareket etmek zorundasınız. Yani aslında 100 birim para harcıyor olurduk. Tabii o 100 birimin Türk lirası karşısındaki çılgınca değeri bizi delirtiyor. Ayrı, ona yapacak bir şey yok. Sofitel çok güzel bir otel. Varşova'nın tam da göbeğinde. Çok keyifli bir otel. İşte hayal değil mi? Yani Varşova'da uyumak isterdim, Sofitel'de uyumak isterdim. Gelin sizi bir kısa Varşova girişiyle, Varşova görüntüleriyle, sonra da Sofitel'le baş başa bırakayım. Hayal kuralım birlikte. 10 numarada Varşova var. Buyurun efendim.
Her şey yolunda olsaydı 31 Aralık yani yılbaşı gecesi uyumak isteyeceğim şehir 9. sırada Bruges olurdu. Belçika'nın Bruges kenti, Orta Çağ kasabası olurdu. Gerçekten Orta Çağ'dan kalma bir güzellik Bruges. Orada donmuş kalmış gibi bir kanallar şehri. Çok keyifli. Üstelik de yılbaşında çok özel keyifli olabiliyor gerçekten. Akasya'da kalırdım Bruges'de de. Akasya 95 euro civarında bir fiyatı var 31 Aralık gecesi için. Benim tercihim Bruges'de orası olurdu. Bruges'de 9. tercihim olurdu. Gelin birlikte önce Belçika'nın bu enteresan kasabasının görüntülerine bir bakalım. Sonra da Akasya'dan görüntülerle bu listeye yani 31 Aralık'ta imkanlar el verseydi nerede uyumak isterdiniz? İsterdim listesine devam edelim efendim. 9 numara Bruges, Akasya. Benim yılbaşı gecesi her şey yolunda olsaydı uyumak isteyeceğim hayaller listemde 8. sırada Moskova olurdu. Moskova zaten özel bir şehir. Orası bir imparatorluk başkenti. Ama kışın çok farklı, çok özel. Zaman zaman eksi 30'lara, 35'lere düşen hava sıcaklığıyla evet zorlayıcı bir başkent olabiliyor. Ama verdiği manzaralar ve hissettirdiği duygular çok özel. Moskova'da Marriott Grand'da kalırdım bu gece. İmkan olsaydı, hayal kuruyoruz ya. Ve Marriott Grand'a 150 euro civarında bir para ödemem gerekirdi. Tabii euro insan gibi bir kurda olsaydı. Moskova yılbaşı gecesi geçirmek için çok keyifli, çok nostaljik, birçokları için çok romantik. Benim içinse gerçekten çok özel bir şehir. Buyurun efendim. Grand Marriott, Moskova. Hayal bu ya. Listemizde 7. sıradayız. Her şey yolunda olsaydı bu yılbaşı gecesi nerede, hangi şehirde uyumak isterdim sorusunun 7 numaralı cevabı Ljubljana. Ljubljana, Slovenya'nın başkenti. Çok böyle Türkiye'den seyahat edilmesi tercih edilen çok popüler seyahat merkezlerinden bir tanesi olmadığını biliyorum ama nefis bir yer gerçekten. Ljubljana'nın hemen dışından geçen Sava Nehri'nin sağ kolu Ljubljanica şehrin içine girer.
ve tam olarak şehri ikiye böler. İşte o nehrin kıyısında çok da güzel bir otel var. Benim çok sevdiğim Van der Urbani diye. Bu gece imkan olsaydı Van der Urbani'de kalmak isterdim. 170 euro civarında bir gecelik fiyatı var, kahvaltı dahil. Bu parayı ödeyip, tabii kur böyle olmasaydı, Van der Urbani'de bu yılbaşını karşılamak isterdim. Slovenya olağanüstü bir ülke ve Ljubljana müthiş bir şehir. O yüzden yılbaşı geçirmek için benim hayallerimin 7. sırasında Ljubljana olurdu. Ljubljana ve Van der Urbani. Hayal kurmaya devam ediyoruz. Bu gece imkan olsaydı uyumak isteyeceğim 6 numaralı şehir Budapeşte olurdu. Gerçekten bir rüya şehir Budapeşte. Macaristan'ın başkenti. Aslında Budapeşte birleşik bir isim. Şehrin bir yakası Buda, diğeri Peste ya da Pest. Dolayısıyla Buda ve Peşte şehirlerinin birleşik hali Budapeşte. Müthiş bir Avrupa, Orta Avrupa başkenti ve yılbaşında ışıl ışıl olan, gerçekten müthiş keyifli yaşanan, yılbaşı geceleri geçirilebilen bir şehir. Ne mutlu ki Budapeşte'de bir yılbaşı geçirmeyi başarmıştım. Dolayısıyla eğer imkan olsaydı bir tane daha geçirmek isterdim. Kurlar bu noktada olmasaydı tabii. Ve orada Leonardo'da kalırdım. Leonardo işte 190 euroluk bir fiyatla, yılbaşı geceleri biraz pahalı olur Budapeşte. 190 euroluk bir fiyatla 2 kişi oda kahvaltı hizmet veriyor. Buyurun Avrupa'nın bu müthiş başkentine, Budapeşte'ye götüreyim sizi. Önce Budapeşte görüntüleri, sonra da Leonardo Otel. Evet, hayal kurarken, hani yılbaşı geçireceğimiz kentler hayalini kurarken tabii Londra'yı bu işin içerisine koymazsak olmaz. Çünkü birçok insan için Londra, benim birçok tanıdığım için, benim için değil ama birçok tanıdığım için Londra gerçekten en çok sevilen şehir. Enteresan. Ben öyle düşünmüyorum. Ben o fikirde değilim. Ama yine de çok güzel bir şehir tabii ki. Ve böyle bugün imkan olsaydı bu geceyi Londra'da geçirmek ister miydim? Evet. 5. sırada Londra olurdu. Ve orada Euston'da, Hilton Euston'da kalmak isterdim. Her yere yakın, çok kolay ulaşımıyla Euston semti benim için tercih edecek semtlerden bir tanesi olurdu Londra'da. Ve gerçekten hani kurlar bu noktada olmasaydı, pound falan çıldırmamış olsaydı Londra iyi bir tercih olabilirdi bu yılbaşı gecesi için. Buyurun, Londra, Hilton, Euston.
hayal kurmaya devam ediyoruz. Sonuçta yani yılbaşı akşamları hayal kurulacak akşamlar. O yüzden hani her şey yolunda olsaydı, pandemi olmasaydı, böyle işte euro kuru 1.2 gibi, 1.5 gibi seviyelerde olsaydı bu geceyi hangi ülkede, hangi şehirde ve hangi otelde geçirmek isterdim konulu bölümde geldim ilk 4 sıraya. 4. sırada yine bir Orta Avrupa başkenti var. Gerçekten hani inanılmaz güzellikte bir şehir. Bir müzik şehri, bir sanat şehri Viyana. Avusturya'nın başkenti. Viyana özellikle yılbaşı döneminde Aralık itibariyle çok da güzel bir şehir haline geliyor. Gerçi Viyana'nın her zaman çok güzel ama yine de böyle yılbaşında çok özel oluyor. O yüzden her şey yolunda olsaydı bu yılbaşında Viyana'da olmak isterdim gerçekten. Ve Viyana'da Kaiserin Elizabeth Otel'de kalmak isterdim. Kaiserin Elizabeth de çok özel bir oteldir. Ve böyle gecelik 180 euroluk fiyatıyla hakikaten tercih edilirdi benim açımdan. Viyana, Kayseri Elizabeth. Geldik listemizin 3. sırasına. 3. sırada şu anda üzerimde de hatırasını taşıdığım şehirde olmayı tercih ederdim. Bu gece her şey yolunda olsaydı Barcelona'da olmak isterdim. Gerçekten çok büyülü bir şehir, çok özel bir şehir Barcelona'da. Üstelik de birçok Avrupa kentinden farklı olarak Barcelona bir deniz şehri, denizin kenarındaki bir şehir. Gaudi Otel'de kalırdım ve bu geceyi Gaudi Otel'de geçirirdim. Gaudi'nin fiyatı 100 euro civarında. Ve bu küçük, sevimli otelde kalarak Barcelona'nın yılbaşında tadını çıkartırdım. Hayal değil mi? 3. sırada Barcelona Gaudi Otel efendim. Yılbaşı gecesi nerede olmak isterdim? Hayal listemin 2 numarasında sıra. 2 numarada çok da bilinen, çok da sevilen bir başkent var elbette, Paris. Evet, izin verseydi Paris'te olmak isterdim bu gece. Çok özel bir şehirdir. Daha önce yine şanslıydım. Paris'te bir yılbaşı akşamı, Şanzelize'de bir yılbaşı akşamı geçirdim. Hakikaten çok keyiflidir, çok özel bir şehirdir. Her yeri, her dönem, hemen hemen işte 12 ayın her dönemi çok tercih edilen, ziyaret edilen bir şehir. Ama ben
Şanzelize'ye yakın yerlerde kalmayı tercih ediyorum. O yüzden de tam Arc de Triomphe, Şanzelize'nin başladığı ya da bittiği kimine göre Arc de Triomphe'un yani Zafer Takı'nın hemen bir iki sokak gerisinde Otel Tivoli'de olurdum bu gece. Ve Otel Tivoli'nin işte yaklaşık olarak 200 euroluk bir fiyatı var. Gecelik 2 kişi kahvaltı dahil. Paris, Otel Tivoli. Ve yılbaşı gecesi nerede olurdu, nerede olmak isterdim, bu gece nerede uyumak, hangi otelde uyumak isterdim konulu listemin, hayal listemin birinci sırasında Prag var. Prag bir masal şehri, masal kenti gerçekten. Hakikaten çok özel, çok enteresan hissediyor insan kendini Prag'da. Orta çağdan kalma, dokunulmamış bir Avrupa başkentinden bahsediyorum. Bu gece Prag'da olmayı gerçekten isterdim şartlar el verseydi. Ve kalacağım otelin adı da Altın Bankası, The Gold Bank olurdu. The Gold Bank'in gecelik fiyatı yılbaşı gecesi 140-150 eurolar civarında. Efendim listemizin bir numarasında buyurun Prag, The Gold Bank var. Buraya kadar sizlerle hangi şehirde ve hangi otelde bu yılbaşını geçirmek isterdim, hayalim ne olurdu listesinde 10 tane şehir, 10 tane otel paylaştım. Ama beni tanıyanlar bilir, bu listede en sevdiğim Avrupa şehri yoktu. Onu söylemedim. Çünkü o şehir, şimdi söyleyeceğim onu, o şehir benim için listeler üstü. Yani herhangi bir listenin birinci sırasında falan olması demek, diğer şehirlerde yarışıyor olması demek ki mantıklı gelmiyor. Altını çizerek söylüyorum, yurt dışında. Yani yurt içi başka bir konu çünkü. Yurt dışında İtalya'da olmak isterdim efendim. Roma'da olmak isterdim. Onu birinci sıraya koymadım. Çünkü o benim için gerçekten defalarca seyahat ettiğim, çok özel, çok keyif aldığım bir şehirdir Roma. Roma'da olmayı tercih ederdim. Liste üstü olarak kabul edin lütfen. Roma'da kalacağım otel de çok şaşıracaksınız belki ama çok da basit bir otel olurdu. Böyle 60-70 euroluk fiyatıyla Giulia Otel olurdu. Barberini'ye yakındır. Giulia böyle yani bizim yıldız standardımızda 2-2,5 yıldızlı küçücük bir otel. Ama lokasyon olarak Aşk Çeşmesi'ne, Navona Meydanı'na, işte Barberini'ye, her yere çok yakın. Roma'nın İspanyol merdivenlerine falan çok yakın bir yerdedir. Defalarca gittim kaldım Giulia'da. Çok da sevdiğim bir otel. Öyle çok şaşalı lüks falan değil. Tam bir fiyat fayda oteli. Küçücük bir otel. Kahvaltısı falan hiç uçmuyor. Öyle bir yer değil ama yine de çok güzel. Bir gün yolunuz Roma'ya düşerse deneyin. Fiyat fayda açısından hele bu kurlarla kesinlikle tercih edilmesi gereken bir otel olurdu. Ama Roma, dediğim gibi, eğer imkan olsaydı, hayal bu ya, bu gece olmak istediğim yer olurdu. Roma ve Giulia Otel. Buyurun.
31 Aralık 2021 gecesinde şartlar el verseydi bu gece nerede, hangi şehirde uyumak isterdim ve hangi otelde olmak isterdim konulu özel hayal bölümümüzün burada sonuna geldik. Bütün bir yıl sizlerle otel önerilerimle, gezi önerilerimle, rota önerilerimle bir arada oldum. Allah izin verirse, Allah sağlık verirse 2022 senesinde de program yapmaya devam etmeyi düşünüyorum. En azından gayret edeceğim. İlk programda yarın sabah efendim, yarın sabah 2022'nin 1 Ocak sabahında hangi şehirde, hangi otelde uyanmak isterdim bölümüyle karşınızda olacağım. Yarın sabah görüşmek üzere. Yarın sabaha kadar kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Lütfen bildirim zilini açın ve yorum yapın. Hanımlar beyler çok iyi seneleriniz olsun efendim. Hoşça kalın.